Evet geç kardeşlerim. Şimdi middleware'larımızı yazalım bu gateway, API gateway için. Önce bir tane error handler yazalım. Yazalım ki bir sorun, bir hata, problem varsa düzgün bir şekilde bize söylesin response'ta. Saçma sapan hatalar vermesin. Yazdım. Export. Function error handler. Bakın ek, rec, rest, next falan filan. Tamam şimdi toparlaya toparlaya gidelim. Şimdi bir kere bu hataları düzeltelim. Bu ani tipte olsun. E, Bu request handler olacaktı galiba. Hayır, handler değil. Request. Sadece request. Tamam. Response diyelim buna. The next function. Tamam, bu Express'ten almış bu arkadaş ama rec ve response'yi almadı. Request, response ve next function. Çok güzel. Şimdi Axios hatası da varsa, gelen cevaptaki hata da varsa hepsini güzel bir formatta toplayacağız. Şimdi const diyorum. Status'u bir alalım önce. Eşittir. Er, pardon. err nokta status varsa onu al. Yoksa err nokta 500 mü diyelim, ne diyelim? R nokta e, response nokta status olsun. O da yoksa 500 olsun. Hatta şu mesajı da alalım. Doğru mu? RMSG. Doğru, doğru. Gayet doğru. Response data mesaj. Tamam, doğru. O zaman hemen dönelim. Çok basit bir şekilde. Res nokta status. Status olsun. Bu da data null diyelim. Bizim çünkü frontend böyle bir yapı bekliyor. Errors diyorum. Ve bir dizi istediğimiz için bu da mesaj olsun. Bunu kapatmışız. Bunu kapatmamışız. Bir de şey yapalım. Şunu kapatalım. Error handler'ı da yazdık. Şunu şöyle düzenliyorum. Şöyle güzel bir şekilde yazsın. Sonra geliyorum şeye, indekse. Şu benim rootlardan en sonra yazıyorum kardeşim. App.use error handler. Kaydettim. Geldim abi şeye. Login'e. Bak. Gördün mü kardeşim? 404'ü aldım. Peki bana niye şey gelmedi? Invalid credentials falan. Bakalım abi. Şimdi bu out bize ne dönüyordu? Login, JSON, mesaj invalid credentials diyor aslında. Bakalım. Şu ERR'yi bir konsol, pardon, CLG ERR dedim. Görelim neler geliyor bize. Bizim requestimiz config'imiz subset not found. Burada bir yerde response'un mesajı olabilir yani. Hı, data message diye geçiyor. Neyin altında o? Şöyle bakıyorum. Response data mesaj. Aslında var. Şöyle yapıyorum bir dakika. Response nokta data diyorum. Refreshledi. Düzgün bir yazsın yani şeye. Message. Niye vermedi? ERR message. Error'un mesajı var mı acaba? Soralım. Tabii. O Axios'un mesajı o. Biz bunu bir sonrakine alalım ki
Önce şeyden cevap gelmişse onu yazsın. API'den cevap gelmişse onu yazsın. Hah, oldu bitti işte. Daha ne istiyorsun ki? Sonra bunu yaptık. Bir tane de şuraya wrapper koyalım ki data gelen mesajı, datayı işte user gelmiş olabilir. Bir şey yani hatasız bir şekilde gelirse onu da şu datanın içine atabilelim. Onu da e, middleware's içinde response wrapper diyorum. Nokta ts dedim. Export. Evet. Tabii bizim bir request aşağıdaymış bak. Request response next de next function dedim. Geldim şimdi. Şimdi bu orijinal gelen JSON'u JSON yani send değil. Orijinal JSON bir ayırayım. REST JSON olması lazım. Bundan sonra bu bir kenara dursun. Bak gördün mü? Bir şeyler çıktı aslında ama ben biraz düzenleyeceğim onu. JSON eşittir function. Evet data any. Ben sinek var dolaşıyor. Ve status kodu alalım. Bu değil tabii ki de status kod dedik. Ee, if dedim status kode büyük ve eşitse 400'e. 400 ve üstü hata biliyorsunuz. Diyorum ki o zaman orijinal JSON nokta call this data şeklinde yapıyorum ama buna tabii ki de return diyorum. Burada işi bitsin diye. Yani bu ne demek? Hata verdiyse normal orijinal işe sen devam et. Nasılsa bir sonraki aşamada error handler'ımız var. O hallediyor işini. Yok kardeşim. Hata değil bu. Her şey normal geliyor. Ona diyorum ki ben de if diyorum. Data ve type of data obje ise sonrasında açıklayacağım. Ee, ve diyorum data diye bir değer in data'da data gelen data yani Axios'un datasında varsa hatta errors'ta varsa kardeşim sen diyorum aynı şekilde ondan sonra bu datayla çevrelenmiş errors'la çevrelenmiş o yürüsün gitsin diyorum. Yok onlar da yoksa orijinal JSON call diyorum. This data datanın içi veya null errors şeklinde devam et diyorum. Hatta şurayı manipüle etmeyeyim. Kendi ne istiyorsa onu yapsın. Data şeklinde gitsin. Null falan değil. Bunu da yazdık response wrapper'ımızı. Geldik index'e. Şu out'un üstüne yapıyorum bu sefer bunu. Response wrapper dedim. Çalıştırıyorum. Geldim. Hatayı tekrar kontrol ediyorum. Bakalım nerede sorun yaşıyoruz. Bakalım. Response wrapper dedik. Handler. Şimdi bu response wrapper'da bir yerden dönmüyoruz herhalde. Ben anlamadım. Tabii ki de buraya next dememişiz. Next'i kullanmamışız. Next ne demek? Ben bir middleware'ım. Bunları hallediyorum. Ondan sonra işime devam ediyorum. Şimdi bu zaten böyleydi. Peki nasıl yapacağız bunu? Şifreyi de hatırlamıyorum ki. Doğru mu yazdık bunu? Bir mi yazdık? Ne yaptık? Neyse. Çalışacak. Sıkıntı yok. Çalışacak emin olabilirsiniz. Diğer metotları yazdıktan sonra. Yani buraya isterseniz deneyelim. Router nokta get diyorum. Users diyorum.
Bir şey de yazmadım. Ha. Deneyelim. Get users diyelim. Evet. Cannot get out users diyor. Niye diyor? Tabii ki de burada. Hep aynı hata. Hep aynı hata. Bak. Datanın içine geldi, gördün mü? Burada bak. Hepsi çıkıyor bak. Tırnakçı mırnakçı hepsi yazıyor. Errors boş. Çok güzel bir yapı oldu. Şimdi buradaki geri kalan birkaç tane daha metodu yazalım. Bir sonraki videoda. Ondan sonra artık mobil kısma geçelim. Yavaş yavaş bu işe başlayalım. Elveda.